Yine güzel bir günden, mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika şerbetli bir tatlıyla karşınızdayım. Şerbetli tatlıları çok sevdiğinizi attığınız yorumlardan ve bugüne kadar yapmış olduğum tarifleri izlemenizden anlayabiliyorum. Yorumlarınız için tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Bugün yapacağım tatlıda sadece 3 malzeme var. Evet, 3 malzemeyle harika şerbetli bir tatlı yapıyorum. Şerbetli malzemelerini katmıyorum, zaten onlar belli: şeker, su. Ama bu tatlı öyle hafif ki, o kadar güzel ki, hafifliğinden adı bulut tatlısı düşünün artık. Lafı fazla uzatmayayım, hemen yapımına başlayayım, ondan sonra hep beraber bakalım. Öncelikle şerbetin yapımıyla başlıyoruz. 2,5 su bardağı su koyuyorum. Bardağımın ölçüsü 250 mililitre. Şöyle ikinci su bardağı ve yarım su bardağı daha. 2,5 su bardağına 2 su bardağı da toz şeker koyuyorum. Ve şöyle küçük bir dilim, çeyrek dilim limonu da üzerine koyuyorum ve ocağa gidiyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. 5 dakika kadar kaynatacağım. Çok fazla koyu bir şerbet istemiyorum. Güzelce kaynadı, artık altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şerbeti soğuk olarak kullanacağız. İşte tatlının malzemeleri bu kadar. 3 tane malzeme. Şu an Kıvanç bana böyle şaşkın gözlerle bakıyor. Bundan tatlı mı yapacaksın, emin misin dedi bana biraz önce. Evet, eminim, gerçekten tüm malzeme bu. 200 mililitrelik sıvı krema kullanıyorum. 1 tane kabartma tozu. Güzelce şu kabartma tozunu karıştırayım. Yağ yok, süt yok, yoğurt yok, sadece krema. O zaten bulut hafifliğini verecek. Ve üzerine de 1 su bardağı, ama tepeleme 1 su bardağı un koyuyorum. Sadece tatlımızın malzemeleri bu kadar. Kıvanç hala inanmıyor bana. Sonucunu görünce inanacak tabii ki. Şimdi spatula ile karıştırıyorum. Hamuru da yapmak bu kadar kolay. Şu anda çok az bir hamur çıkacağını düşünüyorsunuzdur ama çok bereketli. Gerçekten gayet güzel, kocaman bir tepsi tatlıya sahip olacağız. Şöyle güzelce spatula ile karıştırıyorum. Şimdi şekil vereceğim. Yağ kullanıyorum elime. Su da kullanabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yapışkan bir hamur. Elde böyle yapışmaması için, kolay şekil verebilmek için ya elimi yağladım. Şöyle küçük, fındıktan biraz büyük parçalar yapıyorum. Bunlar büyüyecek. O yüzden küçük küçük yapıyorum. Şöyle tepsime diziyorum. Tepsimi hiç yağlamadım. Bunu yağlamaya hiç gerek yok. Yapışmayacak. Yapımı çok kolay gerçekten. 3 tane malzemeyi karıştırıp top haline getiriyoruz. Şerbeti yapmak zaten çok kolay. Görüyorsunuz. Şöyle düğme düğme hamurlarımı parçalara ayırıp yuvarlıyorum ve tepsime diziyorum. Tam 29 tane çıktı. Görüyorsunuz, bereketli demiştim. Şimdi fırına gidiyoruz. 190 derece önceden ısıtılmış alt üst fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim. İşte tatlılarımız hafif. Bakın, yapışır mı demiştiniz, tepsiye hiç yapışmamışlar. Çok da güzel, çok hafif, böyle profiterol topları kadar hafif diyebilirim. 5 dakika kadar bekledim, ilk sıcaklıkları gitti. Şimdi soğuk şerbeti ılık tatlımın üzerine döküyorum. Bir daha söyleyeyim, şerbetim soğuk, tatlılarım ılık. Yani fırından çıkarttıktan sonra 5-6 dakika bekledim. Güzelce bütün şerbeti döküyorum. Ve şimdi 30 dakika kadar çekmesini bekleyeceğim. Güzelce çektiler. Altlarını görüyorsunuz zaten. Renk değiştirdiler. Şimdi birazcık da diğer taraflarını çeviriyorum. Böyle de bir 30 dakika bekleteceğim. İyice her tarafı şerbeti çeksin.
Çok güzel bir şekilde şerbeti çektiler. Şimdi birazcık da birine Hindistan cevizi koyalım. Birine de Antep fıstığı koyalım. Harika görünüyorlar. Şimdi de size dokusunu göstermek istiyorum. Neden bulut tatlısı? Bakın, çatalımı koyduğum an yumuşaklığını görebiliyor musunuz? İçine doğru böyle yumuş yumuş gidiyor. Görüntüsü bir şekerpare gibi belki ama dokusu bir Kemalpaşa gibi, bir ekmek kadayıfı gibi, süngerimsi, o kadar farklı bir tat ki. Yani bakın, yumuşak, işte adını da buradan alıyor zaten. Denemenizi öneririm çünkü bunun tadına bakmadıkça anlamanız pek mümkün değil. İşte bulut kadar hafif tatlımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yaptıklarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.